Afrika'yı yaşamak istiyorsanız bu sokaklara gelmeniz lazım. Gerçek Afrika bu sokaklara dönüyor. Herkese selamlar. Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Kenya'nın son videosu. Hepimizin biliyorum ki Kenya'nın başından bu yana birçok merak ettiği sorular var. Benim de aynı şekilde. Her ülkede gittiğimizde elimizden geldiğince Türklerle röportaj yapmaya çalışıyorum ve hem kendi merak ettiklerimi hem de sizin merak ettiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışıyorum. Bugün bu videoda Kenya'da yaşayan Türk iş adamlarının hayatını ve Kenya'da neler oluyor bitiyor bunları dinleyeceğiz. Video geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok içerik üretiriz, o kadar çok motive oluruz ve o kadar çok kişiye ulaşırız. Hadi bakalım, iyi seyirler. Evet, Cemal abiyle birlikteyiz. Cemal abi nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Hoş İyi, çok geldin. şükür abi. Hoş bulduk. Yaşamaya çalışıyoruz Kenya'da. Evet, şanslısın valla. Bizim Güzel eski sezonda denk sirk geldik. günleri gibisin. Evet. Şansına iklim muhteşem zaten. Değil mi? Değil mi? Nairobi biraz İstanbul'u anımsattı bana abi. Akşamlara falan serin. Nairobi evet akşamları işte 12-14'lere düşüyor. Burası biliyorsun dağdayız aslında. Doğru, yüksek rakım burada. 1600 civarlarında evet. Vay be. Evet. Yani müthiştir ama bak ben hep onu anlatırım evvelden. Hani yıllar evvel tabii şimdi artık buraya dediğin gibi bu Türk Hava seferler falan başlayınca insanlar o zamanlar yoktu bizim zamanımızda. Biz ya Atina üzerinden gelirdik ya işte Avrupa üzerinden gelirdim. Kaç senedir buradasın Cemal abi? Benim ilk gelişim 79. 79. Kaç oluyor artık? 40. 79'da mı yerleştin abi buraya? 1979'da geldim. Yok aslında benim gelişim yani uzun birazcık hikaye ve kısa keseyim ve dayım vasıtasıyla oluyor. Evet. Peki abi senin buraya ilk yerleşin başlangıcın ne zaman oldu? Kaç yılında? Benim işte o yıllar 83'e kadar dolaşıyorduk. Yani işte Tanzanya, şehir şehir tabii orada Tanga'dan başlıyorsunuz. Sonra Moshi, Arusha, bu Kilimanjaro. Evet. Oradan Dar es Salaam böyle şehir şehir gidiyorsunuz. İlk ülkeye aşağı yukarı her şehirde bir 2 ay falan şov yapıyorsunuz. Sonra Zambiya, işte Rodezya. Sonra aynı bir geri dönüş programı oluyor. 83'ten sonra mı o zaman temelli Evet, yerleşim benim oldu? temelli yerleşim hayır. Yine benim buradan ondan sonra Uganda, o tarafa, Somali falan da var da bir askerlik için döndüm ben 83'te. 80 tekrar geldim. O arada ben tekrar bir 92'de tekrar bir Türkiye'ye gittim ki o işte bizim restoranın, Arşipel'in ilgi gördüğü yaptı. Bizim bir Bodrum dönemim var benim. Evet. Ondan sonra. Şimdi bu sefer tekrar gelişim benim 2015. Yani şu anda 7 sene bu 8'e giriyoruz. Artık buraya yerleştim açıkçası çok dönmeyi de düşünmüyorum. Yani Afrika'da her yer olabilir. Fakat ne Avrupa ne dünyanın hiçbir yeri değil. Afrika benim için artık hayatımın çok seviyoruz. Görüyorsun zaten işte burada ticaret yapıyoruz. Aynı zamanda bizim havalanında işlerimiz var. Evet, ne işle meşgulsünüz abi burada? Şimdi benim asıl bir catering firmamız var bizim. Biz Kenya Hava Yolları da dahil bütün launchları aşağı yukarı işletiyoruz. Buradaki havalimanındaki launchları. JK'de evet, Nairobi'deki. Şimdi yeni bir ihale var Mombasa ve diğerleri ama başka işlerimiz de var. Biraz hayvancılık yapıyoruz. İşte abi, büyük bir firmanın, Türkiye'deki mobilya firmasının buraya getiriyoruz. Onun ürünlerini satıyoruz. Bayağı Türk firması var burada, sen gördün mü? Yeni. Çok evet. yeni. Birkaç tane tanıdık marka var. Evet. Birkaç yeni giyim firması, bunlar geldiler. Ama o da çok yeni. En fazla 2 sene, 3 sene geçmişe var. Aslında yine çok az. Yeni bir dışı açılım var Afrika'ya. Çünkü her şey açık, her şey dışarıdan geliyor. Fakat ticaret yapmak dışarıdan görüldüğü kadar kolay değil. Yani burası bir kere çok pahalı bir ülke Avrupa'da. Yani hep Afrika diye düşünülür. Fiyatlar pahalı burada mesela. Bana çok pahalı geliyor. Yani, Asya falan çok ucuz. Çok Avrupa bile ucuz yani buradan bazı yerden. Kesin Avrupa dahil buradan ucuz. Çok haklısın. 20 gün önce İtalya'daydım. Ucuzdu yani. Evet yarı yarıya hakikaten öyle. Yani inanılacak gibi değil. Burada para kazanmıyorsanız zaten yaşamak çok zor. Yani hele çalışan için daha zor. Kesinlikle. Yani işte bildiğiniz burada take away markaları var biliyorsun. Onlardan bir tavuk şeyini. Evet. Ama kalktığınız zaman yani şöyle söyleyeyim size, aşağı yukarı 2 kişi çok basit bir hamburgerle işte bir bir tavuk, patates, bir kola $50 yani. Doğru. Bu bildiğiniz take away yani altı üstü restorandan falan bahsetmiyorum yani. Çünkü
çoğu yurt dışından geliyor. İthalat biraz şöyle düşünün, %100 aşağı baktığınız zaman Türkiye'nin zorlandığı şey şu. Bir ürün Türkiye'de bakıyorsunuz mesela $10. Buraya size geldiği zaman maliyeti $20. Taşıma, işte diğer gümrük ve diğer vergileri falan koyduğunuz zaman bunu çarpı 3'le satma. Yani $10 aldığınız bir şeyi $30 satmanız gerekiyor. O zaman da cazibesini yitiriyor açıkçası. Yani buna rağmen şey var. Tabii rakipler var. İşte bunların bir takım ortakla COMESA gibi diğer Afrika ülkeleriyle işte Mısır'dan gelen mal, Güney Afrika için gibi rekabet şansı azalıyor ama Türk malına ve Türk markasına karşı aşırı bir ilgi var. Evet. Bu son 7-8 senenin diyelim en fazla şeysi. Türkiye hiç daha evvel bilinmezdi. Yani Türkiye'yi anlatamazsınız. Çünkü coğrafyaları biraz kısıtlıdır. Doğru. Hani ya işte yukarıda Rusya yok, işte şurada İran, Irak komşuları. Avrupa falan dersen. Evet, ona falan hiçbir bilgileri yoktu. Fakat gerçekten işte bu gerek Türk Hava Yolları'nın seferleri olsun yani buraya direkt uçuş yapıyor şu an. Direkt uçuş var. Evet, hemen her gün uçuş var. İşte tabii büyükelçiliklerimizin olması bizim zamanımızda gerçekten ayrı bir vardı. Büyükelçiliğimiz diğerlerine depo bakardı Tanzanya'ya. Evet. Ama artık çok önemli tabii bunlar. Şu an bütün ülkelerde var hemen. Bütün ülkelerde hemen var gerçekten. Bu çok büyük bir imkan. Ama dediğim gibi maliyet çok önemli burada. Yani öyle bir düşünün ki bir markanın arabasını düşünün, Japon. Diyelim orijinal parçası $10, Çin'den gelen parça $5, Türk malı diyorsunuz $15. Adam Türk malını istiyor. Yani hiç evet. Güven var. Bir güven var evet Türk. Bunun tabii sürdürülebilirliği olması lazım. Bu rekabet içerisinde bu kaliteyi gerçekten göstermek lazım. Ama çalışan açısından çalışan çok az. Yani Türk olarak burada ancak... Türkler ne iş yapıyor burada abi? Şöyle söyleyeyim, şimdi firmalarda çalışanlar bunlar uluslararası büyük firmalarda çok nadiren Türkiye'den ve Orta Doğu'ya bakan ve bu şekilde çalışanlar var. Fakat onlar tabii üst düzey. Hangi sektörlerde genelde burada? Burada kendi alanında faaliyet gösteren az miktarda inşaat var. Yani bu da 2-3 tanedir inşaat yapan var. Genelde Afrika'da yol yapan firmalar çok, asfalt. Yol yapan fakat zorlanıyorlar Çin'le rekabette. Evet. Burada yapılar yani sürekli olmuyor. Şu anda Uganda'da bahsettiğin firma yani ihale almakta çok zorlanıyorlar rekabetten dolayı onda. Türk olarak onun dışında işte dediğim gibi Türkiye'den bildiğim birkaç marka var. Bu giyimle ilgili gelen, ayakkabıyla ilgili gelen. İstikbal'i falan gördüm ben. Evet, mobilya istikbal var. Sandalyeci var. Sandalyeciyi biz getiriyoruz. Sandalyeciyi biz yapıyoruz. Evet. Onlar uluslararası. Aynı zamanda biz kendi ürünümüzü kendimiz çekiyoruz. Böyle bir şeyimiz var. Onun dışında bir demirle ilgili bir arkadaşımız var. Ferforje yapıyor. Genelde hep ama inşaat ağırlıklı böyle sektörler. Evet, sektörler öyle diyebiliriz. Evet, ağırlıklı. Yine de çok fazla değil zaten. Buradaki Nayra'da en fazla. Yani top 300'ün üzerinde olduğunu zannetmiyorum ki bunu ortada göreceğiniz en fazla 100'dür yani. O hani diğer şehirlerde de var desek. Ama yeni bir ilgi var. Fırınla ilgili bir arkadaşlarımız var. Onlar buraya unla ilgili fabrikaya makine tesisat satıyorlar. Onun temsilciliğini yapıyorlar. Aynı zamanda hizmet veriyorlar. Genel anlamda dediğim gibi yani çok kısıtlı yine sayılara göre eskiden hiç yoktu. O da birazcık artık boşluk şeyden doğdu zaten. Evvelden her şey İngiltere üzerindeydi. Geçmiş yıllarda. Eski İngiliz sömürgesi. Evet, ondan kaynaklı. İşte bir Japonlar girdi işte o zaman ondan sonra. Avrupa çünkü o zaman burada çok fonları vardı. İşte hep yardım programları olurdu. İşte burada yok çiftçilikle ilgili, denizcilikle ilgili şey. Dolayısıyla onların ağırlığı çoktu ama bu her geçtiğimiz yıl biraz daha azaldı. Şu anda tabii Çin'in ciddi bir hakimiyeti var. Ticaret biliyorsunuz Hintlerin elindedir ağırlıklı. Fakat o yıllarda Hindistan'ın öyle fazla bir üretimi şeysi yoktu. Fakat şimdi artık oradan ciddi işte ilaçla ilgili onu unuttuk tabii. Türk şu anda ilaçla ilgili Türk firmalarının da ciddi bir şeysi var burada. Evet.
Hindistan'dan gelir. Zaten Türk malı daha evvel Dubai üzerinden girerdi. Temsilcilikleri bütün büyük firmaların Dubai üzerinde de buraların da şeyse onlara aitti. Doğal olarak siz bir Türk firmasının bir bardağını satışa alacaksanız Türkiye üzerinden, Dubai üzerinden alırdınız yani Arap Emirlikleri'nden. Şimdi öyle değil de işte direkt mal getiriliyor. Ama ticaret içi maliyetten dolayı kolay değil. Çünkü burada aslında her şey biraz nakit üzerinedir. Yani en büyük şey burada aslında biraz pazarın dar olmasının en büyük şeysi kredi yok burada. Yani kredi şu anlamda yok. Açığa yani çekle mal veremiyorsunuz. Her şey nakit üzerine döner. Evet. Her şey cash döner. İşçi getirip kolay eskiden getiriyorduk. Fakat maliyetler bu kadar yüksek değildi. İşte bizim daha evvel restoranda işte biz ilk döneri biz yapmıştık burada Tanzanya'da. Darüssalem'de bizim çok bilinen Night of İstanbul diye bir restoranımız vardı. Yıllar. Burada da aynı şekilde Mombasa'da vardı. Fakat şimdi aşağı yukarı Türkiye'den birisini getirebilmeniz için en az bir 1500 dolardan maaştan konuşuyorsunuz minimum diye düşünürseniz. İşte yatacak yeri var, gıdası var. Çalışma izni aşağı yukarı 400 bin şilin, o da aşağı yukarı 3500 dolar falan civarında ediyor 2 yıllık. Şimdi maliyetlere baktığınız zaman biraz tabii yüksek kalıyor. Evet. Onun için işçi çalıştırabilmek, Türkiye'den işçi getirebilmek zor yani. Onun için yoksa ciddi bir ihtiyaç var. Birçok iş yapılabilir. Fakat burada yapacağınız her işte bir şekilde arkadaşlarımız oluyor. Yine bizim bir projemiz var. Sütle ve peynir uzun dönemde bir hayvancılıkla ilgili yine yapmak istediğimiz bir şey var. Burada da biliyorsunuz yeni yine hükümet seçimler bitti. Bu da biraz devletin projeleriyle ilgili. Dediğim gibi onun dışında yine deterjan üreten bir arkadaşımız var burada. Ama genel olarak işte baktığınız zaman hep Türkiye'den işte ihtiyacınız var ama bu maliyetlerden dolayı çok fazla da şey gelmiyor. Evet. Bir de işte her yaptığınız işte bir şekilde burada başında olmanız gerekiyor veya işte başında birisinin olması gerekiyor. Onun için ilk önce ben gelmek isteyenlere yani iş yapan insanlara genelde şey diyorum. İlk önce bir gelin, buraya geliyorlar, çok ya işte her şey ya burada her şey yok, şunu yapsak, bunu yapsak. Doğru. Evet doğru burada. Fırsat çok. Evet fırsat çok. Gelin ben diyorum ki bir hobiniz ne? İşte resim çekmek, bir fotoğrafçı dükkanı için bir fotokopi makinesi ayda yani 5-10 bin dolar para kazanırsınız. Zengin. Yani evet. Dükkanınızın başında durun yeterken sabah açıp. Fakat işte orada olmak önemli. Doğru. Yani yoksa fırsat çok. Gerçekten böyle bir boşluk var. Hintlerde de dediğim gibi o açığı yarattılar. Onlarda da yeni nesil eski nesil gibi değil. Yani çünkü onlar hakikaten çok çalışkan böyle işinin şeyinde. Yeni gelişiyor. Artık da dediğim gibi ticareti de bir şekilde artık Kenyalılar onlardan da devralıyor. Onun dışında yabancı ağırlıklı hep ihracat üzerine olan firmalarda yani bilhassa gülle uğraşan yani Hintlerin, Afrika'nın yapmadığı şeyleri yapanlar üzerinde yabancı. Avrupa'ya buradan gidiyormuş güller. İşte dünyaya çiçek ağırlıklı gül buradan gidiyor. Hollanda'ya gidiyor biliyorsun. Oradan da bütün dünyaya dağılıyor ağırlıklı Rusya, bütün Avrupa. Fakat işte bu Covid döneminde bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Aynı zamanda avokado, çok ciddi bir avokado tropikal meyveler, tropikal meyveler. Sebze bilhassa French beans. Bizde çok fazla şey yapılmaz ama Avrupa'ya ciddi bir French beans, işte diğer herbs'ler var bu farklı şeyler. Ciddi bir sebze, çay, kahve. Hatta Türk kahve de yetişiyor burada bayağı. Tabii. Kahvesi dünyanın en iyi kahvelerinden birisi. Arabica. Fakat pahalı, kaliteli kahve pazara çıktığı zaman pahalı. Türkiye ama ağırlıklı Türkiye Robusta tercih ediyor. Az bir miktar. O da çünkü Brezilya ve yani şöyle düşünün. Zanzibar'da falan da vardı Robusta biraz. Evet 2-3 dolar sonu fiyatı. Buranın kahvesinin aşağı yukarı 8 dolardan başlıyor. Evet, ciddi bir fark var tabii. Arabica'da bunların ürünü pahalıdır ama çok güzeldir. Kahvesi gerçekten. Zaten orijinal kahve Arabica. Çay çok orijinal kahve dediğin gibi. Bizim kahve genelde karıştırılır, çekimi. Biz çok seviyoruz ama karıştırıyor aslında robustudur. Saf kahve değil. Evet. Zanzibar ağırlıklı bizim zamanında karanfil ve üzerine karanfil çok vanilya. Vanilya ağırlıklı Madagaskar çok önemli ondan.
Ondan sonra tabii oraları ben hep bilirim. Tanzanya'da uzun bir dönem yaşadım. Uçsuz bucaksız topraklar tabii. Turizm çok önemli burası için. Peki Cemal abi, şimdi benim ve izleyicilerimin birçok merak ettiği şeyler var. Siz burada vatandaş mısınız abi? Yeni benim başvurumda önümüzde. Çünkü şöyle normalde 7 seneyi tamamlamanız sürekli. Evet. Ben yani devam takip etmesi gerekiyor çalışma izni. Ben mesela 2 sene burada kalıyordum. Buradan Tanzanya, işte orada bir sene kalıp orada. Bu sürekli. Yani şimdi sabit kalmanız gerekiyor. Yani çalışma izinlerinizin, çalışma izni yatırımcı için minimum $100.000 getirmeniz gerekiyor. Tabii. Şirket kurmak çok kolay. Yani şöyle avukatlık uzun yapmasınlar, çok ciddi paralar veriyor, hiç gerek yok. Evet. $500 şirketi kurarsınız, bir limited şirketi. Kurum çok kolay, fakat $100.000 getirmeniz gerekiyor yurt dışında buraya. Fakat o para sizin. O para sizin. Yani isterseniz bir hafta sonra işte onunla şirketinize arabayı alın. İşte şirketinize makine ne alacaksanız veya bunu yatırım olarak da getirebilirsiniz. Bu şart. Ülkeye sokmanı istiyorlar. Ülkenin sokmanız şart. Ondan sonra zaten o evrakla beraber başvuruyorsunuz. Çalışma izni almak çok bir zorluğu yok açıkçası. Çalışma izni alırsınız. Tabii yaptığınız bir işin burada yapılmayan bir şey. Yani aslında yapılmayan da demeyelim. Aslında evet, çalışma izninde bir sorun yok. Yatırımı getirirseniz, herhangi bir işte yapacaksanız şeyi alırsınız. Dediğim gibi o $100.000 getirdikten sonra çalışma izninize 200.000 şilin, şu anda 2 yıllık. O da aşağı yukarı 1800, şu anda dolar 124 sanıyorum, işte $1.800 civarında. Evet. Dediğim gibi herhangi bir zorluğu yok ona. Ondan sonra da vatandaş olmak istiyorsanız da yatırımcı olarak 7 seneyi tamamlayacaksınız. Sonra başvuruyorsunuz. Evet, veriyor. Sürekli kalmanız gerek. Yani sürekli derken tabii gidersiniz buradan Türkiye'ye gelirsiniz 3 ay sonra, o değil. Çalışma devamı gerekiyor yani. Bittikten sonra 2 yıllık şeyiniz uzatmanız gerekiyor. Sürekli aktivite istiyor. Evet. Peki abi, burada yaşamak nasıl, yani mutlu musunuz? Tehlikeli falan diyorlar ya Afrika. Afrika değil mi? Evet. Dünya ne kadar, burada herhalde en az tehlikeli olan ülkelerden düşünüyorum. Ben burada tehlike adi hırsızlıktan ibaret ağırlıklı. İşte ya telefonu çalmak içindir ya işte saatinizi, en ağırlıklı saatinizdir. Onun dışında yani çok böyle nadir bir yerde olmanız gerekir ki karanlık, kimsenin girmediği bir yerde başınıza, yani işte onda da paranızı ve çalmak için yoksa burada öyle direkt insan hayatına kasteden öyle ciddi bir tehlike asla yok. Zaten Afrika'da en güvenli burası. Tanzanya, bir de Güney Afrika diyorlar. Biraz da Tanzanya çok güvenli. Tanzanya aşırı güvenliydi ya. Güney Afrika'nın çok güvenli olduğunu söyleyemeyeceğim. Son zamanlarda biraz huzur kaçmış orada. Evet, son zamanlarda orada bir hayli kaçtı. Bizim zamanımızda bizim girmemiz yasaktı zaten. Tabii o zaman raşist rejimdi. Bizim kullandığımız traveler checks'lerin hepsinin arkasında damga vardır. Except South Afrika, işte Botswana, bütün o ülkeleri sayar. Oralara bizim girmemiz aynı Kıbrıs gibi yasaktı. Çünkü bu ülkeler tabii o rejime karşıydı. Yani Mandela öncesinden bahsediyorum. Çünkü buralarda apayrı bir medeniyet vardı. Nüfus azdı bu ülkelerde. Yani Kenya'nın o zaman nüfusu herhalde 15 milyon falandı. Şu an 55 falan. 55 civarında. Onun için çok göç aldı. Burada yapıyı bozan şey oldu. Burası yani Londra kadar cadde yolları olsun, güvenlik olsun, gece hayatı inanılmaz, yani güvenli, sabaha kadar çıkın, dolaşın. Acayip sosyal bir yapısı olan, sinemalarıyla, yani tek bir korna sesi duymanız, yemyeşil, pırıl pırıl bir ülkeydi tabii. 80'lerde falan özellikle. Evet, 80'ler. Gösterdim abi birkaç fotoğraf. Ortalık fenaymış yani, Londra gibiymiş. Yani insanlar işte bastonları, takım elbiseleriyle dolaşır şekilde. İşte burası hemen şurada bakın, drive-in sinema vardır. Yani biz o zaman her yere yürüyerek gittiğimiz için gece, ya işte drive-in'e mi gideceğiz şimdi diyoruz. Halbuki şuradan en fazla yürüyerek 10 dakika. Çünkü her yere yürüyerek gidilirdi. Bütün şehrim muhteşem bir şehirdi. Yani inanamazsınız, bir zenginlik vardı. Eğitim inanılmaz, okulları üst düzey, hastane şeysi olsun, ama buranın en büyük problemi genellikle bu ülke, özellikle Kenya çok ciddi göç aldı. Yani Somali Savaşı, Burundi, Ruanda savaşta, Uganda, ondan sonra bütün işte, çünkü hep buraya, ilgi buraya inanılmaz bir göç. Tabii aynı zamanda şehirlere, köyden şehre çok ciddi bir Nairobi göç aldı.
Gayri herhalde şu anda 5-6 milyon. Tabii global, yani dünya şeysinde global olarak bir bozulma burada da yaşandı. Ama hala buna rağmen dediğin gibi çok nadir şehirlerden, yani biz Londra'yı öyle söyleyeyim size. Yine biz çok seviyoruz tabii. Dediğim gibi çünkü insanları gerçekten çok mazlum insanlardır. Çok iyi insanlardır yani. Tanıdıktan, yaptıktan sonra bizi zaten buralı kabul eder. Bizi asla yani belki turist olarak yabancı ama istediğiniz zaman sen doğmadan evvel ona o günleri anlattığın zaman saygıyla böyle size yaparlar. Son için çok seviyoruz tabii. Ben abi ya. Tavsiye ediyorsun anladığım kadarıyla buraya gelmek isteyenler ama bir araştırma şart ön fizibilite. Kesin yani onun dışında zaten yani gelmesinler çünkü ne yapacaklarını ilk önce bir gelip görmeleri lazım. Lazım ama ya ben gideyim orada her şeyi yaparım abi burada asla öyle bir şey yok. Doğru. Burada bir vasfınız olması gerekiyor ve ben kuafördüsünüzdür kimseye gelip beni yanına alır mı dediğim gibi çünkü yanına alamıyor şartlardan dolayı yabancı işçi çalıştırmasının ona göre bir kuralları var. Yani ona göre meblağı gerekiyor ama bizim problemimiz biliyorsunuz berbere gidiyorsunuz adam mesleği o gidiyor şoförlük yapmak istiyor veya restoran açmak istiyor. Artık o yok. Yani o işleri yapıyor. Yani meslek bir konuyu bilen insanların için geçerli hala tabii Afrika genel anlamda geçerli. Doğru. Onlara tavsiye ederim ama hiçbir şey bilmeden ben gideyim bakayım böyle bir ülke değil açıkçası. Çünkü hakikaten çok pahalı. Yani yaşam şartları ona göre ağır. Bir ilk önce dediğim gibi imkanları varsa bir gelip görmeleri gerekiyor. Ondan sonra bir karar verecekler. Hatta ben arkadaşlarım diyorum bir daha gelin böyle seven ve yerleşmiş yapmak isteyen arkadaşlarımız var şu anda. Okey abi. Çok teşekkür ederim abi değerli bilgiler için. Rica ederim. Ne demek. Güzel bir sohbet oldu. Sağ ol. Görüşmek üzere. Bekleriz. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki konuğumuz Ertuğrul abi. Ertuğrul abi biliyorsunuz ilk videoda Kenya'da birlikte gezmiştik. Ben de bir süredir kendisinin yanında misafirim. Ertuğrul abicim selamlar. Merhabalar. Nasılsın abi? İyiyim sağ olun. Sen nasılsın? İyi vallahi ne yapalım. Koşturmaya devam. Umarım sevmişsindir Kenya'yı. Bayıldım Kenya'ya. Güzel. Kenya güzel yani. Diğer Afrika ülkelerine göre kat kat iyi. Tabii. Bu Kenya'mız güzeldir. Gelişmişlik konusunda falan yani bayağı ileride diye görüyorum. Tabii imkanları daha geniş buranın yani. Öteki taraflar gibi değil yani. Sen kaç yıldır buradasın Ertuğrul abi? Ben 10 senedir buradayım. Daha önce bir firmada çalışıyordum. Dış ticaret departmanında. Buraya mal pazarlamaya geliyorduk. Evet. Sonra 2016 yılında ben kendi firmamı kurdum burada. Aynı sektörde yine plastik sektöründe burada işe başladım. Çalışıyoruz. Plastikten kastımız nedir abi? Biz seralara, buradaki tarım firmalarına, seralara üst naylonlarını veriyoruz. Burada sulama projelerine göletler yapıyoruz. Maden projelerine göletler yapıyoruz. Bu tür işler yapıyoruz. Genelde tarım ağırlıklı çalışıyoruz. Burada tarım iyi galiba bildiğim kadarıyla. Valla tarım, çiçekçilik ve gülcülük üzerine Türkiye'nin belki 20 sene ötesindeler. Hadi ya. Evet ama olarak, sebze olarak belki Türkiye'nin 20 sene gerisindeler. Doğru. Sebze meyve yetiştiriciliğinde sıkıntılar. Evet. Yani burada İsrailler, efendime söyleyeyim Hintliler, Hollandalılar bu konuda bir altyapı getirmiş bunlara. Evet. Bir de Allah'ın burada verdiği bunlara bir nimet var. Yaz kış havadaki iklim farkı çok az. Sabah akşam gündüz gece arasında 12 saat. Yani bunların hepsi tarım için çok büyük avantaj burada. Değil mi? Evet o yüzden burada tarım firmaları çok iş yapıyorlar. Yaklaşık 7.000 hektar civarında yaklaşık 7.000 dönüm yapıyor bu da. 70.000 dönüm yapıyor pardon. Burada sera var. Yani bu çok büyük bir avantaj. Çok büyük bir rakam yani. Vay be. Evet. Toplamda kaç yıl oldu dedin abi? Ben 10 senedir buradayım. 10 sene. Burası ve komşu ülkeler Tanzanya, Uganda, Etiyopya buralara gidiyoruz. Buralarda mal pazarlıyoruz, mal satıyoruz, projeler yapıyoruz. Genelde çalıştığımız firmalar Kenya firmaları ama ağırlık yabancı firmalarla çalışıyoruz. Peki mutlu musun abi burada yaşamaktan? Allah'a bin şükür diyoruz. Türkiye'deki durumları da görüyoruz. Onunla kıyasladığımız zaman Allah'a bin şükür diyoruz. Keşke daha önce gelseydik diyoruz. 2000'li yıllarda gelseydik diyoruz. Her geçen gün buradaki imkanlar biraz daha kısıtlanıyor şu anlamda. Boş yerler artık kalmıyor. Evet. Çinliler korkunç şekilde geliyorlar buraya. Başka ülkelerden insanlar geliyor buraya. Mesela ben burada ilk geldiğimde $100.000 bir işe başlamak çok iyi bir rakamdı. Şu an $100.000 hiçbir şey değil. Hadi ya. Yani burada $500.000'ın altında yapabileceğin hiçbir iş yok. Vay be. Evet. Hayat çok pahalı, şartlar çok pahalı, kiralar çok pahalı, elemanlar
Maliyetleri sana çok yüksek. Yurt dışından birisini getirmeye çalıştığın zaman onun maliyetleri sana çok yüksek. Yani dezavantajları bunlar. Avantajları da burada kar marjları daha yüksek Türkiye'ye kıyasla. Fakat burada yapacağın işin ustası olman lazım. Doğru. Çıraklığını yapmadığın işin ustalığına burada girişmemen lazım. Sonuç hüsran olur. Doğru. Peki tehlike bakımından ne diyorsun abi Kenya için? Valla Türkiye ne kadar tehlikeliyse burası da o kadar tehlikeli. Evet. Yani burayı iyi etüt etmesi lazım gelecek arkadaşların. Bir kere gelmeyle karar verilmez. 3 kere gelecek, 5 kere gelecek, 10 kere gelecek. Buradaki Türk iş adamlarından destek alacak, tavsiye alacak. Büyükelçilikten tavsiye, destek alacak. Ondan sonra kararını verecek. Yani burası Türkiye kadar büyük bir piyasa değil. Buranın derinliği Türkiye kadar büyük değil ama buranın kar marjı yüksek. Yani bunu değerlendirecek. Biz Türkiye'de hep düşünürüz ya %5 kar ediyorsam çok iyi, sürümden kazanırım. Burada o yok. Burada Hadi o ya. sürüm yok. Onun için burada niş iş yapması lazım gelecek olan Altın vuruş arkadaşın. yapması lazım. Tabii. Artı onun dışında işinin çok ustası olman lazım. Burada herhangi bir konuda sıkıştığın zaman bunu telafi edebilecek başka bir imkanın yok. A'dan Z'ye kadar ne iş yapıyorsan, dönercilik de yapıyorsan, mobilyacılık da yapıyorsan, şoförlük de yapıyorsan, transport işi de yapıyorsan, ne yapıyorsan çıkabilecek bütün aksaklıkları çözebilecek kapasite olman lazım. Yoksa sonun hüsran olur. Türkler genelde ne iş yapıyor burada abi? Burada inşaat ağırlıklı çalışıyorlar. Onun dışında alsat işleri çok var. Trading işleri çok var. Mobilya iş yapan bir arkadaş var burada bayağı. Buranın bayağı eskilerinden. Evet. Hizmet sektörüyle ilgili çalışıyorlar ama genelde alsat işleriyle uğraşıyorlar ve inşaat işleriyle uğraşıyorlar. Peki burada bir ev kirası ne kadar mesela 1+1 bir daire? Vallahi 1+1 daire son işte yaşadığımız koronadan sonraki ekonomik krizden sonra düştü. Şu an 600-700 dolardan aşağı güvenli, bizim standartlarımızda, Türkiye standartlarında evet, oturabileceğim bir ev yok. Hadi ya. Tabii. Bunun ucu açık, üst tarafı açık. Artar. Ama minimum 600 dolar. Yani 550-600 dolar. Onun altında bulacağın yerlerin standartları bizim Türkiye standartlarında olmaz. Suyu olmaz, elektriği olmaz, kesilir. Güvenliği o kadar olmaz. Bir gelirsin ertesi gün evinin içindeki eşyayı bulamazsın. Hadi ya. Tabii, öyledir yani. Yani bizim burada Türklerin aslında çok yapacağı işler var. Fakat ben daha önce Rusya'da da yaşadım, Amerika'da da yaşadım. Sıkıntı şu, buraya gelen Türk arkadaşların kaliteleri çok düşük. Profilleri çok düşük. O yüzden buraya geldikleri zaman kendi konularından uzaklaşıp başka konulara daha çok meyil ediyorlar. Burada kumarhaneler açık, gece hayatı çok renkli. Arkadaşlar bunun içinde kayboluyorlar. Değil mi? Evet. Burada çünkü sonsuz bir şey var abi, eğlence ortamı var. Tabii eğlence ortamı var, kumarhaneler açık. Sen beyaz olduğun zaman sana her yanda öncelik tanıyorlar. Doğru. İnsanlar böyle bir ortama geldiği zaman kendileri böyle bir değişik bir alemde hissediyorlar. Çok kaybolan oldu değil mi buraya Çok gelip? kaybolan var. Hala kaybolanlar var. Yani ben hatırlıyorum 2012 yılında ilk geldim buraya. 2012'den bu zamana kadar gelip geçen yüzlerce binlerce kişi var. Hadi ya. Tabii. Çok kötü insan hikayeleri var. Burada hastalananlar var, burada ölenler var. Benim tanıdığım, çok yakından tanıdığım. Burada çünkü bulaşıcı hastalıklar da yaygın. Tabii bulaşıcı hastalıklar var burada. İklim farklı, yaşadığı kötü ortamdan geçen hastalıklar var. Mesela burada dizanteri çok yaygın. İçme suyu. Tabii içme suyu sıkıntı. Yani buraya gelecek olan arkadaşın ne yapıyorsa yapsın ki ilk bir önceliği var. Kendi işinin ustası olması lazım. Buradaki yapacağın. Burada ustalık olmuyor. Burada maaşla çalışmak olmuyor. Doğru. Yani bunları çok iyi hesaplaması lazım gelecek arkadaşın. Bir 2 sene, 3 sene o parasını harcayacak, dişini sıkacak, düzenini kurduktan sonra artık olay geliyor. Asgari ücret ne kadar abi burada? Benim firmam için söyleyeyim 240-250 doların altında çalışanım yok benim. Resmi rakam ne kadar normalde? Resmi rakam kırsal yerlerde 7.000 şilin yaklaşık 60 dolar civarında. Hadi ya. Evet. Ama büyük şehirlerde 18.000 şilin yaklaşık 150 dolar civarında. Bayağı düşükmüş abi. Tabii bayağı düşük. Yani şimdi Kenyalıların yaşadıkları hayatla bizim yaşadığımız hayat bir değil. Kenyalılar bir akşam yemek yapmazlar. Genelde bu dar gelirli olan kesim. Evet. Sokaktan aldıkları yiyeceklerle yerler. 2 tane çapati alır, 1 tane sosis alır, 2 parça tavuk alır. Bunlarla idame ederler. Buradaki başka sıkıntı da burada hiçbir sosyal devlet yok. Yani devlet sen doğduğun zaman da sana destek olmuyor. Eğitiminde de sana destek olmuyor. Öldüğün zaman da sana destek olmuyor. Yani ben burada cenaze çok sokakta kalan insan gördüm. Hadi ya. Tabii Kenyalılardan da. Burada mesela evde oturuyorsun. Bizim mesela oturduğumuz evde kapıda görüyorsun güvenlikler var. Bunların hepsi özel güvenlik. Yani devlet sana güvenliğini de sağlamıyor. Devletin temel asli görevleri nedir? Senin sağlığını, eğitimini, güvenliğini bunların hiçbirisi yok.
Doğru. Yani böyle bir sıkıntısı var buranın. Burası Etiyopya gibi veya Tanzanya gibi sosyal devlet anlayışları yok. Burası tamamıyla kapitalizmin en acı şekilde, en acımasızca olduğu bir ülke. Vay be. Yani burada Allah düşürmesin, hasta olmayacaksın. Kaza geçirmeyeceksin. Biz mesela bütün sigortalarımızı, hem kendi sigortalarımızı hem yanımızda çalışan arkadaşların hem devlet hem özel sağlık sigortalarını, kaza sigortalarını yaptırıyoruz. Çünkü burada bir hastaneye falan düştüğün zaman bir bacağın, bir kolun, bir şeyin kırılsa çok astronomik faturalar geliyor. Ki burada hastalanan arkadaşlar oldu. Burada Türk arkadaşlar aralarımızda para topladık, buna verdik. Yani bir hafta 10 gün hastanede yatıyor adam. 10 bin dolar, 12 bin dolar, 15 bin dolar böyle tür rakamlar diyor. Hadi ya. Tabii. Paralara bak abi. Çok büyük rakamlar. Yani o yüzden buraya gelecek olan arkadaş bunun bütün ihtimalleri hesaplaması lazım. Kendi kafasından. Ondan sonra girmesi lazım. Yani gelecek, burayı çok iyi etüt edecek. Arkasından kararını verecek. Ama dediğim gibi o işin ustası olan bir insan olması lazım. Buranın başka avantajları şu var. Türkiye'den buraya kargo getirebiliyorsunuz. Her hafta geliyor. Uçak kargo, konteyner kargo. Laleli'den veriyorlar kargoyu. Kilosu 7-8 dolardan buraya bir makine parçası oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bu tür işler diğer Afrika ülkelerinde yok. Etiyopya'da getiremezsin. Uganda'da bunları yapman çok zor. Ama burada var. Süpermiş o konuda. Tabii. Lojistik imkanları geniş. Türkiye'den şu an Mersin'den bir konteyner yüklediğiniz zaman servisler var. 10-12 günde geliyor. Vay be. O avantajları var. Tabii. Türk mallarının imajı yüksek. Türklerin yaptığı işlerin imajı yüksek. Türkleri seviyorlar burada ana kadarıyla. Yani Türklerde bir kalite algısı var. Türk malı dendiği zaman yüksek kaliteyi simge ediyor. Saygı duyuyorlar. Tabii. Öyle bir avantajları var. Ama dediğim gibi yani mesela isterim ki burada güzel bir Türk restoranı olsun. Bunca senedir burada bir Türk restoranı yok. Neden yok? Hadi ya. Tabii kiralar çok yüksek. Doğru. Mesela 10 tane Lübnan lokantası var ama Lübnan'da buraya 30 sene önce gelmiş. Belki 50 tane İtalyan restoranı var ama İtalyan buraya belki 50 sene önce gelmiş. Onun için yani bir Türk'ün buraya gelip sıfırdan bir şeyleri tutunup başlaması, o ilk startup'ı çok zor. Eskiden daha kolaydı, şimdi daha her geçen günde zorlaşıyor. Vay be. Ben 10 senedir buradayım. Bu sene mesela vatandaşlığa başvurdum. 7 senedir yatırımcı vizem var. Hala daha incelemede. Hadi ya. Tabii yani çok zor vatandaşlık almak burada. Belli kriterleri doldurmanız da yetmiyor. Belli yerlere ekstra ödemeler yapmanız da yetmiyor ama belli bir prosedür var, sınavı var. Yani Türkiye'deki gibi önüne geleni vatandaş yapmıyorlar. Doğru. Swahili sınavı var, buranın tarih sınavı var. Anayasa marşı falan. Ki yani ben 7 senedir sadece kendi işimde kaç kişiye iş veriyorsunuz? Ödediğiniz vergiler, yaptığınız ekonomiye katma değerler. Ona rağmen. Yani, Vay be. ve turist değilsin yani gelmişim buraya. Yani konuştuklarımızdan şunu çıkarıyorum. Buraya çalışmak için gelmek büyük bir hata olur. Yani buraya çalışan bir insan olarak, maaşı olarak gelmek Evet. çok büyük hata olur. Ama buraya bir sermaye birikiminiz vardır mesela. Çok iyi bir araba boyacısınızdır. Evet. Çok iyi bir mekanik tamircisinizdir. Biraz da sermayen vardır. Gel. Hiç durma. Türkiye'de 1 senede kazandığını, 5 senede kazandığını burada 1 senede kazanırsın. Türk restoranı mesela burada iyi bir restoran açılsa Tabii iş yapar. güzel bir kafe açsan, güzel bir dondurmacı açsan hepsinde bunların iş yaparsın. Değil mi? Servis sektöründe de. Ama gelecek olan arkadaşın bu işin ustası olması lazım. Yani ben bunu 3 ay öğrendim, 5 ay öğrendim, şöyle yaptım, böyle yaptım. Olmaz. Bir de gelecek olan arkadaşın belli hedeflerinin olması lazım. Yani ben bugün kumarhaneye gideyim, yarın gece kulübüne gideyim, ertesi gün işine konsantre olamaz. Değil mi? Dağıtır kendini. Evet, evet. Yani bu kriterleri gözden alıyorsa gelsin, güzel bir ülke. Geleceğe de çok açık bir ülke. Geleceğe de çok parlak bir ülke. Yani başarılı olur, memnun da kalır. Biz Allah'a bin şükür diyoruz. Kendi işimde 7 senedir buradayım. 3 sene eski firmamda beraberdim. Biz Türkiye'de bu işleri yapsaydık, aynı şartlarda çalışsaydık bu derecelere gelemezdik. Doğru. Yani Afrika aslında güzel fırsatlar var. tabii. Yani Tabii. aklını kullanırsan burada güzel fırsatlar var. Afrika'da 15 milyon tane Çinli var. Hadi ya. Sadece 100 bin tane Kenya'da çalışma izni olan kayıtlı Çinli var. Yani burada bir şeyler var ki bu kadar insan geliyor. Ve daha da gelecek. Yani her geçen gün şartlar zorlaşıyor, imkanlar daralıyor çünkü gelen insan çok. Rakamlara bak ya. Tabii, tabii. Yani burada o kadar enteresan işler var ki hiç aklına hayaline gelmeyecek işler var yani. Türkiye'de çok basit dediğin ama burada işte senle süpermarkette alışveriş yapıyoruz. Dünyanın en pahalı şişe suyunu alıyorsun ama evine şişe suyunu kendin taşıyorsun. Burada bir su dağıtım işi bile yok yani. Değil mi? Tabii.
Mesela 100.000 Çinli var dedin. O Çinliler burada alt grup işleri yapmıyor bildiğim kadarıyla. Yok. Hepsi büyük işte gördüğüm bu çevrede gördüğüm bir sürü inşaatlar var. Orada işte formen, mühendis, Kendi kalfa. firmalarında. Tabii firmalarda çalışıyorlar. Çin de destekliyor bunları zaten. Yani boş adamlar gelmiyor buraya da. Çin'in ve Avrupa ülkelerinin çok uzun perspektifli yatırımları var burada. Çok uzun perspektifli menfaatleri var burada. Aynen. O yüzden buraya geliyorlar tabii. Yani. Süpermiş abi. Evet. Yani ben gelecek olan arkadaşlara ne gel derim ne gelmeyin derim. Gelsin, gezsin, cebine bir parasını koysun, turistik bir gezi yapsın, Evet. baksın ortama. 1 değil 5 kere gelsin, 5 değil 10 kere gelsin. Hepsini düşündükten sonra Ortamı koklasın abi. tabii kararını versin. Yani buraya gelirsin, bir iş kurarsın, bir sene hiçbir şey yapmazsın, $100.000 paran gider. Nereye gider biliyor musun? Çalışma izni. Bir tane araba alırsın veya kiralarsın. 1 senelik o arabanın parası veya kirası. Bir yer, bir ofis, bir depo kiralarsın. Bu deponun 1 senelik kirası. Efendime söyleyeyim yemen, içmen, evinin kirası. Bir bakmışım 1 senede $100.000 paran gitmiş ama hiçbir iş yok ortalıkta. Vay be. Yani burası öyle bir yer. Buraya gelecek olan arkadaşın çok iyi etüt etmesi lazım. Yani Türkiye'de olup burada olmayan bir işi veya Türkiye'de geçerli bir mesleği olan bir işin birisinin gelip burada bunu yapması lazım. Dediğim gibi mekanik işler. Ben her Türkiye'ye gittiğimde söylüyorum arkadaşlar. Gelin garaj açın. 2 kişi, 3 kişi bir araya gelin. Biriniz boyacı olun, biriniz mekanikçi olun, bilmem ne yapın. Gerçekten korkunç iş var burada. Ama dediğim gibi gelecek olan arkadaşın da hedefleri olması lazım. Ben 3 sene çalışacağım, şunu yapacağım. 5 sene çalışacağım, bunu yapacağım. 10 sene çalışacağım, bunu yapacağım demesi lazım. Yoksa kaybolur gider burada. Peki abi. Çok teşekkür ederiz değerli Rica bilgiler için. ederim, rica ederim. Çok Rica faydalı ederim. bir sohbet oldu. Rica ederim. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime dahi olsa yorum yapıp beğenip paylaşmayı es geçmeyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kenya'nın başkenti Nairobi'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.